Savaşı reddeden, savaş hakkında olumlu yazmadığı için eleştirilen, savaşı desteklemediğini beyan edip insanlar tarafından hor görülen, hakkında yakalatma kararı çıkartılan, kitapları yakılan ama her şeye rağmen yazmaya, araştırmaya devam eden, yaşadığı bunalım ve kimlik arayışının sonucunda intihar eden yazar Stefan Zweig. Stefan Zweig 28 Kasım 1881 tarihinde Viyana'da dünyaya gelmiştir. Varlıklı bir ailede büyümüş, küçüklükten itibaren önemli dersler alarak eğitim hayatına başlamıştır. İngilizce, Latince, Yunanca, Fransızca gibi dilleri konuşabilen Zweig, edebiyata ve şiire ilgi duymaya başlamıştır. Haydi şimdi huzurlu bir ormana dalalım ve Stefan Zweig'i anlatmaya devam edelim. Üniversite yıllarına geldiğinde yazmaya daha çok önem verir. Gazetelerin kültür sayfalarında yazar. Burada hatırlı edebiyat çevresinde yaşayan dostlar edinir. Kendisi de felsefe eğitimi aldığı için arkadaşlarıyla sürekli uzun edebiyat sohbetleri düzenler. Zweig bu dönemde kendi anlatım tekniğini bulmuştur. Gazetede yazarlık yapmıştır. Bunun yanı sıra çeviri romanları ve kendi şiirlerini yazmaya başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı başlayınca vatani görevini yapmak için orduya katılır. Burada 3 yıl boyunca savaş arşivinde çalışır. Görevi hakkında ise şu sözleri sarf eder. Övülecek bir görev olmadığını açıklayayım. Ama böyle bir iş Rus köylüsünün bağırsaklarını süngüyle delmekten daha uygundu bana sözleriyle farklı bir bakış açısını aralayarak insanlara yavaş yavaş savaşın iç yüzünü göstermeye hedefler. Ama zaman içerisinde gördüklerinden sonra savaşın anlamsızlığını fark eder. Gözlerini açar, kanı, vahşeti, çocukları görür ve en büyük uyanışı böyle başlar. Savaşa hazırlanan bütün diktatörler hazırlıklarını bütünüyle tamamlayıncaya kadar sürekli barıştan söz ederler. Sözüyle insanları savaştan uzak tutmaya çalışır. İnsanları gerçeği göstermeye, elde edecekleri hüznü anlatmaya çalışır. Edebiyat çevresiyle birlikte birçok yazı yazar. Cephede yaşadıklarını Yeremye adlı eserde topladıktan sonra yazdıkları yüzünden askerlik görevinden muaf tutulur ve atılır. Bu dönemde Zürich'e taşınır ve gazetelerde savaşı desteklemediğini, hümanist bir davranış sergilediğini ve tarafsız olduğunu beyan eder. Burada bir süre kaldıktan sonra savaşın bitmesinin ardından ülkesine döner ve burada ilk evliliğini yapar. Yazmaya devam eden Zweig, edebiyat dünyasında tanınır bir üne kavuşur. Birçok etkinliğe davet edilir. Yazdıklarıyla seveni olduğu kadar savaş karşıtı görüşleri sebebiyle sevmeyeni de çoktur. Sokaklarda yazdıkları yakılmaya başlanır. Kendisi ve diğer yazarlar hakkında karalama kampanyaları düzenlenir. Hitler'in etkinliğinin başlamasının ardından Zweig yakalanmak ve sürgün edilmek üzere kara listeye alınır ve ülkesini terk etmek durumunda kalır. Oradan Londra'ya geçen ve İngiliz vatandaşlığı alan Zweig ve ikinci eşi Hitler'in batıya ilerlemesinden dolayı burada rahat edemez ve Amerika, Arjantin, Paraguay ve en sonunda Brezilya'ya yerleşir. Evsiz, yurtsuz kalan Zweig uzun süre kronik üzüntü durumuna girer ve hayatına devam etmekte zorlanır. Kendini hayata bağlayan tek şey olan yazı yazmaya burada büyük bir dikkatle devam eder. Brezilya'da yaşayan Zweig burada Satranç başlıklı hikayesini yayınlar. İkinci Dünya Savaşı'nın yol açtığı, toplumda ruhsal baskılara maruz kalan bir insanın duygularını, görüşlerini, tepkilerini anlatır. Bu kitap çok büyük ses getirir. Kitapta anlatım tekniğinin berraklığı ama bir o kadar da karışık psikolojik tutumunu insanlara aktarır. Her zaman depresif bir ruh hali ve buhran içinde yaşayan şair, olanlardan dolayı bu dünyadan ayrılmaya, kendine bir yol çizmeye karar verir. Hitler'in insanları ve onların umutlarını öldürmesi, savaşın sadece milyonlarca ölüm getireceğini düşünür ve bu düşünceye bağlı kalır. İntihar etmeyi kafasına koyan Zweig, Veronal denen zehirden 3 yudum aldıktan sonra yanıma gelmek istersen bunu istediğin zaman yapabilirsin diyerek ikinci eşi Lotte'ye uzatır. Eşi de şişede geri kalan zehri içer, evlerinde birbirine sarılmış vaziyette ölü halde bulunurlar. İntiharı savaşa karşı yapılan en büyük ayaklanmadır. İnsanlıktan ümidini kesip diğer masum insanlara umut olmak için yapılmış en dikkat çekici harekettir. Dünyadan bu karanlık kaos dolu günlerden vazgeçip ölüme, eylemsizliğe koşarak gitmek bir devrimdir. Ölümünün ardından en sevdiği yazarlardan olan Montaigne'nin sözü akıllarda kalmıştır. En gönüllü ölüm, ölümlerin en güzelidir. Stefan Zweig sadece kitaplarıyla gündeme gelen bir yazar değil, daha fazlasıydı. Duruşundan, düşüncesinden ödün vermeyen, anlatım açısıyla, kurduğu cümlelerle günümüzde de popülaritesini koruyan, yaşamı boyunca intiharı düşünen ve savaşa karşı olan bir yazarın hikayesiydi bu. Benlik kavramını iliklerimize kadar hissettiğimiz bu buhranın içerisinde kaçışını anlatan kimliğini bulan, aidiyetinden kovulan bir insan için dünyanın en önemli şeyi insanın kendisine
olmayı bilmesidir. İnsanı soylu kılan makam, kanın ayrıcalığı, yeteneği değil, kişiliğini korumayı ve kendine özgü biçimde yaşamayı başarma ölçüsüdür. Stefan Zweig hiç şüphesiz yazdıklarıyla, barışçıl fikirleriyle çok önemli ve değerli bir şahsiyetti. Kitaplarından kalbe dokunan sözlerinden ders çıkartmak gerekir. Siz Stefan Zweig ve kitapları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela en sevdiğiniz kitabı neydi ve size ne kattı? Yorumlarda konuşalım, tartışalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.